Dedim az öz aktif bir isim olsun. Can kan olsun, can olsun, kan olsun. Sen var ya sen, başımın tacı, gözümün bebeği. Sen var ya sen. Hepimizin tanıdığı isimleri konuk etmeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Can Kan grubundan tanıdığımız Malik Ayhan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Nasıl geçiyor günleriniz? Çok iyi geçiyor. İstanbul gayet eğlenceli bir yer. Ne ararsanız var. Enerjik bir şehir. Onu da yaşıyoruz. O zaman direkt hızlı bir giriş yapalım. Bir dönem çok popülerdiniz ve bu popülaritenin zirvesindeyken bir anda kayboldunuz ortadan. Evet. Bunun sebebi neydi? Bunun sebebi zirvedeyken bir dargınlık, küskünlük söz konusu oldu. Yolları ayrılma kararı aldık. Ben Almanya'ya geri döndüm. Almanya'da kendi işlerime ağırlık verdim. Yani aslında sizi hep iki kişi olarak tanıyorduk ama daha sonra kariyerleriniz hep solo ilerledi sanırım. İşte kendisi Fatih ABB, o kendince bir şeyler yaptı. Ben kendimce bir şeyler yaptım. Konuşmuyorduk ama haberdardık çünkü bizim bir sürü ortak çocuklarımız olduğu için, bizim parçalarımız, müziklerimiz bizim çocuklarımız olduğu için aynı bir çift gibi, çocukları olan, ayrılmış olan çift gibi bizim de otomatikman hep birbirimizden haberdar oluyorduk. Onun kitlesi, benim kitlem, onlardan bana haber, benden ona haber. Ne yaptığından haberdardım ama ilgilenmiyor gibi yapıyordum. Yani aslında bir küslük söz konusuydu. Tabii, Şu anda dargınlık biraz ve daha küskünlük. barışsınız. Şu an aktüel olarak da sonra cevabını veririz. Peki özel değilse neden dağıldı grup? Ya aslında dargınlığımızın en büyük faktörü de menajerler artı gereksiz yanımızdaki sözde arkadaşların fesfese yapması, olmayanı olduğu gibi göstermesi. Tabii ki biz de tam araştırmadan, soruşturmadan kırgınlık, dargınlık. Ben de inadım biraz, Aslan burcuyum. Dediğim dedik. Çok maneviyata değer veriyorum. Konyalı olduğumdan olsa gerek. Mevlana'nın felsefesini taşıyorum. Maddiyata baksaydım ayrılmazdım. Manevi kırgınlığımdan dolayı çektim gittim. Çok iyi anladım. O günlere geri dönecek olsak, ilk o tartışma yaşadığınız, kavga ettiğiniz tırnak içinde döneme dönecek olsak, Fatih Bey ne söylemek isterdiniz? Keşke tartışsaydık, bu konuları konuşsaydık. Yani yine iş menajerleri düşüyor. Aslında her insan tartışabilir, kavga edebilir. Bazı nedenler hariç çoğu şey çözülebilir diye düşünüyorum. Yani bizi bir araya getirip istişare etseydik, muhabbet etseydik bence bu kadar ayrı kalmazdık. Yani birbirinize yaranamadığınızı söyleyebilirim. Yaranamadım yavrum, yaranamadım. Ne yaptımsa yaranamadım. Daha çok grup hakkında konuşmuş olduk böylelikle. Peki siz müziğe nasıl başladınız? Müzik hayatınızın neresinde? Ben 14 yaşından beri sahneye çıkıyorum. Ama dansçıydım ben. Dans ediyordum. Ama müzik eğitimim aslında benim neredeyse hiç yok seviyede. Ve dansa giderken de, gelirken de yolda arkadaşlarımızla eğlence babında şarkılar söylerken ya işte Malik senin de sesin güzel. Niye böyle söylemiyorsun? Niye bir şey yapmıyorsun? Ondan sonra bir arkadaşım da dedi gel dedi finansayı ben yapayım. Stüdyo bulalım. Sana bir albüm yapalım. O esnada da Fatih'le başka bir ekiple dans şeydi. Bizim ne diyorlar? Rakip takımdı. Hep yarışmalarda ya onlar birinci oluyordu ya biz birinci oluyorduk. Ama hep karşılaşıyorduk. Ondan sonra stüdyoda denk geldik. Seni görüyoruz ama biz seni Türk zannetmedik. Çünkü o zaman saçlar uzundu. Şimdi yine aktüel yine saçları yaptırıyoruz. Dedim ben Konyalıyım. Ama herkes beni işte Brezilya, Jamaika, Tunus, Marok diye zannediyordu. Ki o da benim için bir artı. Çünkü değişik bir avramızın olması bizim meslekte çok faydalı olduğunu fark ettim ve artısını yaşadım. Ne tarz söylüyorsun? Ben işte fantezi, arabesk, işte İbrahim Tatlıses hastasıyım, Müslüm Baba seviyorum falan derken işte ben de bunu dinliyorum, sen bunu dinliyorsun. Şöyle yapalım mı? Birlikte yapalım. Gel boy grup yapalım. Çünkü biz zaten dansçıyız ve biz 4 kişiyle ilk boy grubu Can Kan'ı kurduk. İsmini de düşündük ne yapalım? Böyle bilmem ne grup, bilmem ne orkestra olsun istemedim. Çünkü ben reklamcılıktan geliyordum. O zaman matbaada çalışıyordum bir de. Dedim az öz aktif bir isim olsun. Can Kan olsun, can olsun, kan olsun. Öyle Can Kan ismini öyle bulduk ve isimle zirveye çıktık. Evet. Ama bu zirveye çıkma hali de bir anda oldu. Aslında bir an olmadı. Çoğu kişi bilmiyor ama biz yıllar öncesinde ilk yaptığımız albümün ismi işte bu yüzden. Ya da Nereden Sevdim O Zalimi. Nereden Çıktın Karşıma diye bir parça. Zeynom. Bunlar vardı. Onu kendi halimizde yaptık ama Almanya'da çıkarttık. Ama bir baktık talepler güzel. Tek tek sahneler geliyor, konserler geliyor.
İşte büyük sanatçıların ön grubu olmaya başladık. Ondan sonra da karar verdik daha profesyonel yapmaya ve Türkiye'ye gelmeye. O zaman da Sen Var Sen'i yaptık. Sen var ya sen, başımın tacı, gözümün bebeği. Sen var ya sen, aşkımın ilacı, derdimin dermanı. Ben var ya ben, bir ömür bekleyen, bir asır geçiren. Ben bak ben ne haldeyim. Bu parçayı hatırlıyorsunuzdur. Tabii Galatasaray tribünlerinden de. Evet, onlar Birçok da kişi biz onlara biliyormuş. armağan etmiştik. Tribünlerde de çaldı. Ama şanssızlığımız deprem olması 99 yılında. Ondan sonra da biz burada yerleşmiştik, evimizi tutmuştuk. Ondan sonra şirket dedi ki siz dedi bir Almanya'ya gidin. Ondan sonra buralar yatışsın. İşte tabii ki kötü bir durumdu. Gidince de biz orada işte şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım derken dördümüz ayrıldık. Herkes kendi yoluna gitti. Birkaç yıl sonra da Fatih'le telefonlaşıyorduk. Ya dedi yapalım mı devam dedi. Ben dedim ya bilmiyorum ama zor oluyor dedim. Çünkü 4 kişiyiz. Artı menajer, artı koruma. Ne yapalım, ne edelim? Ya dedi birlikte yapalım. Ben dedim zaten birlikte yapalım. Fatih ikimiz yapalım. Elimizden geldiğince de yaparız. Finans gücümüz de o dönem vardı. Sponsor da buluruz dedim. Benim çevrem iyiydi. Kendisi de işin mutfağında çok başarılı kendisi. Adım attık, yarı patlattık. O gün bugündür gündeme geldik. İşte uzaylı dediler. Ne de demediler ki? Yani her şey dediler ve sonradan da bizi kabul ettiler ve tarihe imza attık. Peki nasıl bir anda ünlü oldunuz sizce? Bir anda bu patlamanın yaşanma sebebi ne olabilir? Var mı bu konuyla alakalı düşünceniz? Benim düşüncem Türkiye'deki müzik sektöründeki bizim girdiğimiz ve aktif olduğumuz dönemdeki boşluğu biz iyi yakaladık. Çünkü ne gibi yakaladık? Auramız, tipimiz, kıyafetimiz ve ses tınımız. Tamam ses tını olaraktan %100 en iyisi biz diye öyle bir iddiamız yok. Ama kendimize has bir sesimiz var. Tamam ben Allah vergisi 4-4,5 oktav çıkabiliyorum. Fatih'in de söz müzik yeteneği, stüdyo yani işin mutfağında çok başarılı olması, bizim birbirimizi tamamlamamız çok iyiydi. Ondan dolayı da sahnelere çıkıp ve çıktığımızda da reytinglerimizin süper olması ve biz buraya gelmeden önce zaten bizim ismimiz geldi. Niye geldi? Çünkü çok büyük sanatçılarla biz ön grup sahne aldık. Yani 3.000, 5.000, 10.000 kişilik kapalı salonlarda sahne aldık ve çıktığımız her yerde bir daha bağırmaları, ilginin, alakanın çok olması bize başka bir işler gelmeye başladı. Biz ilk başta haçlık ve yol parasına çıkalım, kendimizi gösterelim derdindeyken bir baktık para kazanmaya başlıyoruz. Ondan sonra da dedik bu işi tam profesyonel yapalım ki yaptık. Çünkü klibi de çok profesyonel çektik Yarar klibini. Ki ondan önceki Sen Var Ya Sen de çok profesyoneldi. Metin Arola çekmişti. Buradan sevgiler, saygılar. Baktık ki hala boşluk devam ediyor. Tipimiz de müsait, yaşımız da müsait. Yol aldık gittik. Ve çok kişiye de beste verdik, destek olduk. Güzel bir süreçti. Biz de çok yakinen hatırlıyoruz. Teşekkür ederim. Peki müzik hayatınızla ilgili konuşmuş olduk böylelikle. Şu an biraz daha kişisel bir soru sormak istiyorum aslında. Yaşadığınız en büyük kırılmayı sorsam size. Aslında en büyük kırılmadan bir tanesi de ayrıldığım nokta işte. Fatih'le ayrıldığım noktaydı. Çok üzülmüştüm. Çünkü ben az önce de bahsettiğim gibi maneviyata değer verdiğim için biz çünkü şöyle söyleyebilirim. Bir dönem paramız varken bir dönem paramız olmadığı günler oldu ve biz daire tuttuk. Mobil alacak paramız kalmadı. Kartonun üstünde yattık. Kuru ekmek yedik. Yani bu günleri geçirdiğin zaman insan farklı bakıyor pencereden. Çok duygusal etkilenmemin en büyük faktörü de oydu. En büyük kırgın olabildiğim noktalardan bir tanesi o. En çok etkilendiğimiz şarkılar da genellikle bu tür dönemleri yaşadığımızda oluyor. Sizi o anlara götüren bir şarkı var mı? O kırılma anını yaşatan, o hüznü yaşatan, hissettiren, yansıtan. Yani aslında kendi yazdığım bir parçadan bir tanesi var. Bu yüzden diye ben de onu yazmıştım. Ben az yazıyorum ama oluyor. Az da mırıldanabilirim. Tabii. İşte bu yüzden sevmek bana haram oldu. Bu yüzden aşkın bana zehir oldu. Bu yüzden bütün dünyam karardı. Suçluyu ararken bu aşk birden yok oldu. Yani bu yüzden derken aslında sadece aşkla ilgili değil, her şeyin kırılması, dağılması bu parçayı yazmamda neden buydu. Çok güzel bir parçaymış. Teşekkür ederim. Olumsuz olarak değerlendireceğimiz kırılma anından bahsetmiş olduk ama hayat sadece bu kırılma anlarında olumsuzluktan ibaret değil.
olumlu olarak da işte oldu, başardım dediğimiz anlar var. Sizin böyle bir döneminiz oldu mu ya da bu kırılma neydi? Ben evin en küçüğüyüm ve amacım ve niyetim hep hem rahmetli babamı hem ailemi hep onur etmekti. Ve Allah'a şükür çoğu şeyde de niyetlendiğim ve hedef aldığım şeyi başardım. Ama sadece bir günden bir güne değil, uğraşarak, çabalayarak ve buradan da herkese mesaj vermek istiyorum. Yani bir insan bir şeye inanıyorsa ve çok istiyorsa başarma ihtimali çok yüksektir. Yani inanması lazım. Kalben, zikren, fikren zikredip ve inancı da varsa duasını edip yola başvurduğu zaman başarmama gibi ihtimal söz konusu olamaz. Ondan dolayı da ben hedef ettiğim çok şeyi başardım. Battığım dönem oldu, çıktığım dönem oldu ama pes etmedim. İnat ederek yine her zaman adımlarımı attım. Sağlam adım atmaya çalıştım. Belki Ya de. aslında hayat bölümünde benim bir 2-3 kere böyle zirve yaşadığım işler oldu. Ama maalesef en sonu pandemi girdi. Bir işimizi kapatmak zorunda kaldık. Kendi iş yerimi. Network işi de yapıyorum ben. Ama onun vesilesi de bir yandan bana artı getirdi. Niye artı getirdi? Başka bir network işine girdim. Buradan beni izleyenler zaten hem anımsayacak. Bir haftada 2 kariyer birden atlama şansı elde ettim. Ekip kurdum. Ki belirli bir süre alıyor kariyer atlamak network'te. Ya ekip güzel kuracaksın ya güzel kazanacaksın ki kariyer atlayabilesin. Ben de bir haftada başardım bunu ve ödül almaya geldim Türkiye'ye. Türkiye'ye geldiğimde de birden burada olduğumu görüp magazinci arkadaşlar ve televizyoncu arkadaşlar işte buraya geldim bizim programımıza niye çıkmıyorsun diye beni arayınca hiç düşünmediğim bir anda kendimi yine televizyonda buldum ve medyada buldum. Ondan sonra da ardından bir arkadaşımızla Erkin Bey'le de 2 eser yaptık. 2 eser de güzel gitti. Baktım yine talepler geldi. Sahneye çıkar mısın? Ki ben sahneye çıkmıyordum. Nadir çıkıyordum Avrupa'da. Sahne, konser bilmem ne talebi varken o esnada da zaten hatırı sayılı Bekir Işıldak sağ olsun dedi niye sen yalnız bir şey yapıyorsun ve o yalnız bir şey yapıyor? Ya dedim abi bilmiyorum ki ben kırgınım, o kırgın. Artık ya dedi profesyonel düşünün. Bir araya gelin. Bir sürü evlatlarınız var. Yani şarkılarınız var. Ve bu şarkıları değerlendirin. Çünkü biz sosyal platformdan, internet platformdan ve bir sürü kazanabileceğimiz yerlerden haklarımızı alamıyorduk. Çünkü benim sesim, benim görüntüm, onun sesi, onun görüntüsü birbirimizi engelliyorduk otomatikman. Bunu dedi en azından yok edersiniz. Birlik beraberlik içinde her yerden de kazanırsınız. Yani varlık içinde yokluk niye olsun gibi. Ben o dönem eniştemle İstanbul'a gelecektim zaten yine. Dedim enişte ben de seninle beraber geliyorum gidelim hadi geldik. O dedim zaten gideceğim için Fatih abiyle buluşurum. Söz konuşurum. Yanlış bir şey de yapmayacağız. Muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. Bir araya geldik ilk konuşmada. İkinci konuşmada da stüdyoda buluştuk zaten. Amaç, hedef, niyet. Çünkü kendisi çok profesyonel, çok titiz. Yani sevmediğim anlamda gıcık olduğum dönemde de bunu söylüyordum. Hani yiğidi vur hakkını yeme derler ya. Yani adam işini yapıyor, Allah var. Söz müzikte süper. İşlerde titiz, klip çekimlerinde zaten titiz. Ben de öyleyim ama o benden de titiz. Ondan sonra şöyle yaparsak böyle olur, böyle yaparsak böyle kazanırız. İşte senin sesin gibi birisini bulamadım, senin tip gibi bulamadım. Çünkü benim de management, organizasyon, motivasyon, coaching söz konusu olduğu için benim yeteneklerim de işimize yarıyor. Onun yetenekleri de işimize yarıyor. Ondan sonra tamam şu şekilde anlaşırsak, şöyle yaparsak, pastayı böyle bölersek diye söz konusunu konuştuk. Ondan sonra besmelemizi çektik. Adını koyduk çocuğun ve parçalar okundu. Yarın itibariyle klip çekmeye başlıyoruz. Biz de merakla bekliyoruz. Ama o dönemi de biraz daha yakından irdeleyelim istiyorum. O dönemde sürekli siyah ve farklı kıyafetler giymeyi tercih ediyordunuz. Hatta sizleri stüdyoda bile şu an gözlükle görüyoruz mesela. Evet, imajımız. Böyle giyinmenizin sebebi ne? Çok kolay, çok basit. Çünkü biz o dönem efekt dans, show dans yaptığımız için Michael Jackson tutun, MC Hammer olsun, diğer rapçiler olsun bunların tarzı hep böyleydi. Yani Amerika farklı giyiniyordu. Biz de onları örnek aldığımız için dans stili, kıyafet stili. Ondan dolayı o kıyafetleri biz benimsemiştik. Tam Türkiye'de alışkın değildi. Ama şimdi sokağa çıktığınız zaman çoğu insanlar bir nevi cankan tarzını bürünmüş. Gözlük, saçlar, imajlar, tatolar. Gerçi bizde tato yok ama onlar da var. Eskiden bazı yerlerde ayıplanırdın. Öyle giyinmez, böyle küpe takılmaz bilmem ne. Ama biz onu hiçbir zaman sorun görmüyorduk. Ve
şunu da söyleyebilirim. Bir nevi müziğe dönmemizin en büyük faktörün nedenlerinden bir tanesi de baktık ki Z kuşağı boşlukta, Z kuşağı yine doğru yola alalım istiyoruz. Doğru müzik dinlesinler, doğru abilerini örnek alsınlar. İstediğimiz için de müzik hayatına geri döndük. Peki gerçekten herkese hitap ettiğini düşünüyor musunuz müzikleriniz? Evet ediyoruz çünkü bizde sadece ritmik parçalar değil, duygusal, emosyonel eserler de söz konusu olduğu için aşk acısı yaşana da eserlerimiz var. Eğlenmek isteyenlere de eserlerimiz var. Onun için bizim yelpazemiz geniş. Tarzımız zaten bizim patenti, sözü bize ait olan arabesk. Biz bulduk zaten o ismi. R&B ve arabeski birleştirip arabesk diye bir tarz ortaya çıkarttık. O da bizim eserimiz. Ondan dolayı da çoğu yeni nesil, şu an gündemde olan arkadaşlar ve milyonlarca izlenme rekoru kıran arkadaşların çoğu bizim hayranlarımız. Ve kendileri söylüyor zaten. Buradan da onlara selam olsun. Peki keşke şunu yapmasaydık dediğiniz bir şarkı var mı? Ya da bir olay da olabilir aslında. Yok, aslında şarkılarımızın hepsini beğenerekten çıkarttık. Ya olay derken bazı konserlere gittiğimizde, geldiğimizde bazen sorunlar yaşamışlığımız olabilir ama onlar da öyle büyütülecek bir şey hiç yaşamadık. Çok iyi anladım. Aslında biraz bu ayrılık meselesini konuştuk ama barışma konusuna da çok fazla değinmedik. İlk adımı kim attı? Siz mi, Fatih Bey mi? O sürece biraz daha yakından İşte baktık. az önce bahsettiğim Bekir Bey vesile oldu. Fatih'le konuşmuşlar. Ne olur? O da demiş işte benim bununla aslında sorunum yok. O da dedi ki ya seninle diyor konuşmak istiyor. Ben de inadım. İnat olduğum için de ben istemiyorum ama bir yerden sonra dedim ki ya istemiyorum da ama adam haklı. Çünkü birleştiğimiz zaman hem maddi hem manevi güçleneceğiz. Yani bu benim network işime de yarayacak. Diğer işlerime de yarayacak. Ve ailevi yaşantıma da yarayacak. Benim 3 tane oğlum var, ellerinizden öper. Onların da geleceğini ben bir nevi garantiye almak zorundayım. Ve aileme de çok bağlıyım. Buradan onlara da selam olsun. İyi ki benim ailem. Ondan dolayı da belirli bir statüye geldikten sonra, belirli bir maddi manevi bir konuma geldikten sonra bizim, kendisi ve benim bir fabrikada çalışması ya da ayıplamıyorum, küçümsemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bize zor gelebiliyor. Yani çalışmaz mıyım? Çalışırım. Ben çöp de toplarım, temizlik de yaparım. Hiçbir zaman gocunmam. Ama bazı bir şeyler yaptığın zaman bir de yeteneğin varsa diyorsun ki ben bu yeteneğimi değerlendireyim. Çünkü benim 2 mesleğim var. Otel turizm, matbaa, hatta coach, motivasyonstrainer diyorlar Almancası. Psikolojik danışmanlık okudum, yarıda bıraktım. Yani bunlar hepsini biz boşa okumadık, meslekleri boşa yapmadık. Ondan dolayı da yapabildiğimiz ve bize yakışan ses, görüntü, müzik. Bir de ben bu ara bir tiyatro okulunda eğitmenlik yaptım. Oradan da kazandım. Ondan dolayı dizi teklifi geldi. Aktüel bir dizi teklifi var özel bir kanalda. Artı şu an aktüel bir tane sinema filmi çekmek istiyorlar. Azerbaycan-Türkiye arası. Orada oynamamı istiyorlar. Bunlar hepsi bu son dönemde geldi. Birden Türkiye'ye gelince baktım yelpaze açılıyor. Teklifler geliyor. Demek ki reytingimiz iyi, tipimiz müsait. Doğru işler yapıyoruz. Yani eksikmişiz ki gelince birden canlandık. Ve inanın klip çıktıktan sonra tarihe yine imzamızı atacağız Cankan olarak. Biz de merakla bekliyoruz. Kendinize has tarzınızı kendinize has bir şekilde açıklamış oldunuz böylelikle. Peki tarzınızı size benzettiğiniz ünlüler, şarkıcılar var mı? Yeni nesilde çoğu zaten bizden yola çıkarak bizden sonra kıyafetleri değiştirip gözlükle sahneye çıkanlar, ters kıyafet giyinenler çoğaldı. O rahatlığı biz vermiş olduk, yol açmış olduk çoğuna zaten. En yakın size benzeyen bir isim verseniz. İsim vermesem daha iyi. Çünkü o şimdi izliyor zaten. Hemen diyecek bana saldırdı ki ben artık barış bayrağını çıkardım. Beyaz bayrakla çıkıyorum piyasaya. Kimseye saldırmak istemiyorum. Çok iyi anladım. Biz de sizi o zaman köşeye hiç sıkıştırmayalım. Sıkıştırabilirsiniz de ben söylemem, o ayrı bir konu. Tamam. O zaman biraz daha sıkıştırayım. Şöyle diyeyim. Kendinizi biraz daha ifade etmek isteyeceğiniz bir konu bence bu. Bir dönem İsmail YK için bizim artıklarımızı topluyor gibi bir cümle kurmuşsunuz sanırım. Net söylemek istediniz burada tam olarak. Ya o dönem kırgınlık söz konusuydu arkadaşımla kendisinin arasında. Ben de arkadaşçı ve birini sevdiğim zaman sahipleniyorum. Oradaki sinirim, heyecanım ve duygusal anımda onu öyle söyleme gereği duymuştum. Ve bir özel kanalda da hatta kendilerinden, İsmail'den ve ailesinden özür diledim. Ve sonrasında da görüştük, konuştuk. Helallik aldık. Ben dediğim gibi çok agresif birisiyim. Düşüncemi hemen söylüyorum ki Fatih'e de kızdığımda bir canlı yayında ona da kızdım. İsmail YK'ya da kızdım ama şu an
İkisinden de kızdığım ve bağırdığım ve çağırdığım için de özür diledim. Peki- Bence özür dilemek de bir erdemliktir. Kesinlikle öyle. Onu da belirli bir yaştan sonra öğreniyor insan. Yani artık biz genç değiliz. Ben bu ara 74'lüyüm. Yaşımı da söyleyebiliyorum. Bir sıkıntı yok. Bazı yerlerde 78 yazıyor ama o yanlış. 74'lüyüm ben. Aslan burcuyum. Konyalıyım. Söylemiştim onu. Konyalıyım. Trabzonspor'u tutuyorum. O sene bu sene. Onu da söyleyeyim. Ve o sene bu senenin devamı da Cankan da bu sene patlayacak. Yani bu yıl Cankan yılı, Trabzon'un sporunun yılı. Çok güzel gidiyor. Bütün hedef ve niyetlenmiş olduğumuz adımlarda başarıya elde ediyoruz Allah'a şükür. Devamını da diliyoruz biz buradan İnşallah, o zaman. teşekkürler. Peki yeni nesil şarkıcılardan beğendiğiniz, gerçekten sesine hayranlıkla baktığınız bir isim var mı? Valla isim vermek istemiyorum çünkü isim verdiğim zaman yine bir ortalık karışacak ama Güzel bir şey, olumlu bir şey. yok olsun, onu da söylemiyorum. Artık o kadar dikkat ediyorum ki. Ama aralarında güzel sesler var, yetenekli gençler var. Benim üzüldüğüm, ben şu an sosyal platformda bir yerde canlı yayın açıyorum. Söyleyebilir miyim Tabii. bilmiyorum. TikTok'ta. 2 aydır TikTok'da girmeyeceğim, yapmayacağım dediğim bir şey yaptım yine. Ve iyi ki de girmişim. Ve enteresan bir şekilde bir kitle geldi. Çok hızlı büyüdük ve büyüyoruz TikTok ailesi olarak. Cankan Malik Ayhan olarak. Ve orada ben zaman zaman davete bazı arkadaşları, isimsiz müzik söyleyen arkadaşları davete alıyorum. Ama ben bunu bilinç dışı yaptım. Hani dinleyeyim, ne var ki? Hani ben kimseyi küçümsemiyorum. Benden iyisi de olsa alıyorum. Bende sorun yok. O kadar güzel sesler var ki. Yani piyasada olup para kazananlardan, ben dahil, bizden o kadar iyi sesler var ki piyasada. Ondan dolayı da yeni bir konsepte, bir projede hazırladık. Bir dönem yapmıştık. Ses yarışması da yapacağız. İnternet üzerinden, platformdan. Kendine güvenenler bir yerlere kayıt olacaklar, yarış yapacaklar. Çok oyu alanlar da bizden ödüllendirilecek. Ama bu biz bir iki klip çıkarttıktan sonra. Şu an size bir fırsat versek ve dilediğiniz bir şarkıcıyla düet yapma olanağını size sunsak. Kiminle düet yapmak isterdiniz? Ben İbrahim Tatlıses hayranıyım zaten. Benim tek isteğim İbrahim Bey'le, İbrahim Tatlıses'le düet yapmak. Ki ben kendisiyle İbo Show'da zaten yapmış oldum. Ama böyle profesyonel stüdyo kaydıyla yapmak isterdim. Güzel, bu bölümü geçelim öyleyse. Şimdi size birkaç kelime söyleyeceğim ben bu bölümde. Aklınıza gelen ilk cevabı vermenizi isteyeceğim. Hadi bismillah. Doğru olması da çok önemli değil. Olsun, Sizde buyurun. çağrışan hissi merak ediyorum. Fatih ABB. Alemin büyük bestekarı. Yaranamadım. Ritmik dans, duygu, Gözlük. imaj, Arabesk ya da arambesk. arabesk. Sizin için ne ifade ediyor? Arabesk Cankan'ın bulmuş olduğu bir isim, bir patent. Rap. Ritmik, güzel, Amerikan, dünyanın her yerinde coşturan bir müzik tarzı. Çok güzel. O zaman son bölüme geçelim. Ben bir kelime söyleyeceğim ve sizden tek kelimeyle cevap vermenizi isteyeceğim. Müzik. Hayat, İstanbul. dünya, Tutku. aşk, Cankan. aile, Beşiktaş. çarşı. Peki, teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Dedim az, öz, aktif bir isim olsun. Cankan olsun, can olsun, kan olsun.